Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu Perşembe günü 2 Mayıs Perşembe günü Player of the Week oyuncuları olarak kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Bu hafta gelecek Player of the Week paketinde düşük seviyeli futbolcular fazla olacak gibi görünüyor arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde önemli maçlar berabere bitti. Birçok ligde aslında berabere biten maçlar var ve Konami genelde berabere biten maçlardan pek futbolcu seçmiyor. Nadir seçmekte. İşte bir futbolcu hat-trick yaptığında 2 gol bir asist gibi durumlarda belki seçebilmekte ve çoğu zaman beraberlikten seçmiyor. O zaman da baktığımız zaman futbolcu sayısı azaldı. Düşük seviyeli isimler biraz dikkat çekiyor ve bizim ligimizde geçtiğimiz hafta sonu bayağı farklı maçlar vardı. Birçok aday var aslında. Konami bizim ligimizden aslında bir değil birden fazla futbolcu seçmesi lazım. Örneğin Trabzonspor 4-2'lik galibiyet aldı. 2-0 geriye düştü. Maçı çevirdiler 4-2 ve Onaçu çok kısa sürede 3 gol 1 asist yaptı arkadaşlar. Normal şartlarda Konami Onaçu'yu getirmesi gerekiyor. Alanyaspor'un 6-0'lık galibiyeti var. Oğuz Aydın ya da Nikolas, İki futbolcu dikkat çeken isim. Bir başka maçta ise Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u yendi ve Mertens ofansif orta saha futbolcusunun 2 asisti var. Oynadığı pozisyon gereği aslında Konami bunları çok sever. Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sağ açıkta oynayan İrfan Can Kahveci'nin de bir golü bulunmakta. Bizim ligimizde bu hafta bayağı dikkat çeken maçlar vardı arkadaşlar. Örneğin İngiltere Ligi'ne baktığımız zaman önemli bazı maçlar berabere bitti. West Ham Liverpool 2-2 bitti. Fulham maçı, Manchester United maçı, Aston Villa Chelsea maçı berabere biten maçlar. Beraberlikten de Konami pek oyuncu seçmediği için maç sayısı birazcık azalıyor. İngiltere Ligi'nden peki kimler gelebilir? Newcastle United 5-1'lik galibiyet aldı. İshak bu maçta çok etkiliydi. 2 gol attı ama bir tanesi penaltıdan arkadaşlar. Penaltı durumu birazcık ihtimali düşürüyor. Penaltısız 2 tane gol atsaydı ihtimali çok yüksekti. Ama Konami'nin de tercihi belli olmaz. Belki İshak'ı da tercih edebilir. Olmadı Bruno Guimaraes var arkadaşlar. Orta saha futbolcusu. Göbekte defansif orta sahada oynayabilen isim. Gol attı bu maçta. Everton gol yemeden 1-0'lık galibiyet aldı. Kalecileri gol yemediği için Konami tarafından belki düşünülebilir. Bournemouth takımı 3-0'lık galibiyet aldı. Burada stoper futbolcusu Seresi ya da sol bekte oynayan futbolcu Oat Tara. Oat azı belki farklı okunuyor da olabilir arkadaşlar. O'la başlıyor. Ben baktım Q'la mı başlıyor diye. O'la başlamakta. Bu futbolcumuzun bir tane asisti var. Bournemouth takımında goller dağıldığı için milli futbolcumuz Enes Ünal da gol attı. Justin Kluivert da attı. Ama senesi stoper olarak gol atmasından dolayı belki Konami getirebilir. Tottenham kendi evinde Arsenal'a 3-2 kaybetti. Arsenal'dan bir ismi görebiliriz. Goller dağılmış durumda. Havertz'in bir gol bir asisti var. Santrafor pozisyonunda oynadı. Olmadı Saka arkadaşlar. Ama bu isimler de çok fazla geldi. Yine gelebilir. Player of the Week'te gelirlerse en yüksek seviyeli oyunculardan bir tanesi olurlar. Özellikle de Saka'yı Konami tercih ederse çok yüksek seviyeli bir isim. İtalya Ligi'ne baktığımızda arkadaşlar aslında çok maç berabere bitti. Juventus Milan maçı 0-0. Lazio 1-0 yendi. Lecce 1-1 kaldı. Bologna 1-1 fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şampiyon Inter 2-0 kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 2 tane gol attı. Aslında gelmeyi hak eden isim Hakan Çalhanoğlu ama şu anki Player of the Week paketinde var. Inter bedava futbolcular paketinde yer alıyor. Artık üst üste bu kadar Hakan Çalhanoğlu gelmez. Belki başka bir ismi savunmasından falan tercih edebilirler. Gol yemeden Inter galibiyeti aldığı için. Fiorentina'nın 5-1'lik galibiyeti var. Sottil sol kanat futbolcusu 3 gole doğrudan katkı sağladı. Daha önce hiç renkli kartı gelmemiş arkadaşlar. Normal kartı 88'lik. Hani renkli kartı belki 91 falan gelse kadromuzda 94. Taş çatlasa 95'i görür gibi. Keşke daha yüksek seviyeli olsa. İtalya Ligi'nde bir başka maçımıza baktığımız zaman burada da 3-0'lık bir skor var ve sağ bek futbolcusu Zorta'ya bu maçta gol atmış. Gelebilecek sağ beklerden bir tanesi ama seviyesi düşük. İspanya Ligi'ne baktığımız zaman da Real Madrid'in 1-0'lık galibiyeti var. Deportivo Atletico Madrid, Granada, Villarreal 3-0'lık galibiyetler aldı. Burada tabii yüksek seviyeli futbolcuların yer aldığı takımlar da bizler için çok önemli. Real Madrid 1-0'lık galibiyet aldı arkadaşlar ve golü Arda Güler attı. Şimdi normalde Konami getirmeye de bilirdi. Arda Güler'in pozisyonunda oynayıp daha fazla gol asist yapan futbolcuları da tercih edebilir ama sonuçta Real Madrid futbolcusu. Arda Güler bizim ülkemizin vatandaşı ve Konami bu sezon bizim ülkemize biraz daha fazla yer vermekte oyunda. Paketlerimiz falan da fazla geliyor. Keşke Arda Güler gelse. Olmadı Carval, onun da bir tane asisti bulunuyor. Arda'nın golünde pası atan isim Carval'di. Belki bu iki isimden birisini Konami tercih edebilir. Girona 2-0'lık galibiyet aldı. Gol yemeyen kalecileri bu hafta ihtimallerden bir tanesi ama kaleci adayları bu hafta biraz fazlaydı arkadaşlar. Alaves 3-0'lık galibiyet aldı. Burada defansif orta saha futbolcusu Benavides bir gol attı. Oynadığı pozisyondan dolayı gelebilecek isimlerden.
Villarreal'de şöyle bir durum var arkadaşlar. 3-0'lık galibiyetleri var. Charlotte gol krallığında yarışıyor. 2 golü var. Gelme ihtimali olan bir isim. Baena sol kanat futbolcusu 3 asist yaptı. Sol kanatta da evet bu hafta biraz adaylar fazla ama 3 asist yapan isim de gelmeli. Baena 3 asist. O olmazsa Charlotte 2 golle. Charlotte aslında birçok zaman hak ediyor ama bir keresinde yakın zamanda doğru geldi diye hatırlıyorum. Atletico Madrid 3-1'lik galibiyet aldı. Goller de almış durumda arkadaşlar. Belki Konami seçebilir. Depay, Korea dikkat çeken isimlerde. Fransa Ligi'ne baktığımızda ilk olarak Paris Saint-Germain'e bakıyoruz ve Paris Saint-Germain 3-3 berabere kaldı. Le Havre takımıyla 3-3 berabere kaldı. Ama burada 4, 5, 3 gollü maçlar da var. Konami Fransa'dan da birkaç tane isim seçecektir. Clermont 4-1'lik galibiyet aldı. Sol kanat futbolcusu. Sol kanatlar şov yaptı bu hafta arkadaşlar. Birçok sol kanat var. Birçok sol kanat futbolcu var. Arsenal'dan, Saka'dan tutun birçok isme kadar. Bu maçta da sol kanat futbolcusu 2 gol attığı için dikkat çeken isimlerden. Brest 5-4'lük galibiyet aldı. Şimdi bu maçta arkadaşlar her iki takımda da stoperler gol attı. Ama bu maçtan bence stoper getirmemesi lazım Konami'nin. Çünkü biri 4 tane gol yemiş, biri 5 tane gol yemiş. Ne kalecisi ne de stoperi. Normal şartlarda gelmemesi lazım. Bu kadar dünya kadar gol yiyen takımların stoperleri savunması gelmemeli. Ondan stoperleri elediğimizde santrafor Kalim Muendo 2 golü var arkadaşlar. 2 gol attığı için gelebilecek isimlerden bir tanesi. Umarız gol attı diye stoper falan getirmez. Çünkü çok fazla gol yedi. İkisi de gol yedi. Lyon 3-2'lik galibiyet aldı Monaco karşısında. Benrahma sol açık 1 gol 1 asisti var. Lacazette'in de 1 gol 1 asisti bulunmakta. Benfica 3-1'lik galibiyet aldı. Rakibi de Braga'ydı. Braga'da 89. dakikada kırmızı kart var ama hani 3. golü etkilemiş bu durum. Bu maçta da Leonardo 2 gol attı santrafor futbolcusu ve kartı bu arkadaşlar. FUP uygulaması maksimum seviyesini göstermedi. Çok genç bir isim. 20 yaşında. Gelirse ilk defa renkli kartı gelir. Ya da Di Maria'nın da asisti bulunmakta. Kulüp Bruges 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta sağ bek futbolcusu 1 gol 1 asist yapmış. Gelirse de çok yüksek seviyeli olmayacak ne yazık ki. Olarak Brezilya Ligi'nde maçlar da başladı arkadaşlar ve Konami Brezilya Ligi ile de anlaşmalı. Brezilya'dan, Meksika'dan, oralardan da futbolcu Player of the Week paketine getirebilir. Ben baktım Brezilya Ligi'ndeki maçlara. Corinthians'ın mesela 3-0'lık galibiyeti var. Wesley sol açık futbolcusu. Bakalım Konami getirecek mi getirmeyecek mi? Hangi aralıklarla getirecek? Brezilya'dan, Meksika'dan futbolcu. Bir ara mesela Messi'yi getirmişti. Bir daha da Messi'yi Player of the Week'e eklemedi. Miami'li Messi bir kere geldi diye hatırlıyorum. Player of the Week paketine. Hediye edildiği kart da vardı. Ama onun dışında pek hatırlamıyorum arkadaşlar. O liglerden de futbolcu seçerse Konami ben de ayrıca yine incelemeye çalışırım. Bu hafta beklenen futbolcular, benim beklediğim, tahmin ettiğim isimler bunlardı arkadaşlar. Sizler de isimlerle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Liglere, maçlara baktığımızda bence bizim ligden birden fazla futbolcu seçmesi gerekiyor. O zaman bir tane futbolcu bile seçmiyor Konami ama hazır birçok ligde maçlar berabere bitmiş, az gollü maçlar falan var. Bizim ligimizde de 3 gol 1 asist mesela Onaço yapmış. Mertens'in performansı var. İrfan Can Kahveci Alanyaspor 6 tane gol atmış. En azından bir iki tane futbolcu eklenebilir aslında. Keşke seviyeler yüksek şekilde ekleseler. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.